Bir gün kızım sordu kara tahta nedir diye. Bizim zamanımızda kara tahta kullanılıyordu okullarda. Şimdi her yerde akıllı tahta var. Çocuklar şu anda okulda ya beyaz tahta kullanıyorlar ya da akıllı tahta kullanıyorlar. Kara tahtanın ne olduğunu bilmiyorlar. Bir de tebeşirlerin ne işe yaradığını çocuklar şu anda bilmiyor. Anlattığımda kafasında oturtamadı. Ben de kara tahtayı göstermek istedim ona ne olduğunu. Çok basit bir kara tahta içeriği hazırladık. Bunun için bir tane onluk rulo, bir tane boya dökeceğim kap, çerçevesini hazırlayacağım kağıt bant ve kara tahta boyası gerekiyor. Ben temizlik için genelde falçata kullanıyorum kazıma için. Eğer yüzeyde bir şey yapıştırdıysan falçatayla bunu temizlemesi çok kolay oluyor. Falçatayı çok basit bir şekilde söküp bıçağını çıkartıp herhangi bir yeri kazıyabilirsin. Daha sonra da bir ıslak mendille ya bir nemli bezle basit bir şekilde kurulaman gayet yeterli olacak. Yüzey pürüzsüz ve boyamaya hazır hale gelecek aslına bakarsan. Kağıt bantla boya yapacağımız alanı belirliyoruz, bir çerçeve oluşturuyoruz. Daha sonrasında ise artık boya yapmaya hazır hale geliyor. Bu işi yapmak için daha önceden herhangi bir tadilat, boya bilgisinin olmasına gerek yok. Çok basit bir iş. Boyama işlemi için 2 kat birer saat arayla gayet yeterli. Bir katı atıyorsun, 1 saat bekliyorsun, bir kat daha atıyorsun, 3 saat bekliyorsun. Kara tahta kullanıma hazır hale geliyor. 3. saatten sonra yani bütün boyama işlemi bittikten sonra kağıt bantı sökebilirsin. Hem çocuklar için güzel bir etkinlik alanı olmuş oluyor. Kanal içeriğimizde tadilat ve yenileme projeleri de bulunmakta. Bu yüzden püskürtme tabancasıyla çok fazla uygulama yapıyoruz. Gittiğimiz müşterilerimizin evlerinde de püskürtme tabancasıyla uygulamalar yapıyoruz. Bunun için portatif bir püskürtme tabancası askısı yaptık. Ahşaptan. Maliyeti çok düşük gerçekten. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili video içeriğini çok yakın zamanda yükleyeceğiz. Bu yüzden takipte kalabilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz.